Yeniden merhabalar arkadaşlar. Narsistik ebeveynin anne kısmını sizlerle bu bölümde paylaşacağım. Narsistik ebeveynin baba kısmını paylaşmıştım. Genel anlamıyla zaten narsistik ebeveynin ne olduğunu, nelere maruz kaldığını büyürken insanların öğrenmiş oldunuz diye düşünüyorum. Narsistik annede durum bir tık daha babadan farklıdır. Çünkü çocuk genelde anne bakımına ihtiyaç duyduğu için anneyle daha fazla zaman geçiriyordur. Anneyle daha çok zaman geçirdiği için de belki baba narsistik bir yapıya sahipse ya da değilse bile babayı anne kadar sık görmediği için bir takım duygu ve davranışlar tabii ki orada farklılık gösterecektir. Anonim bir anneden örnek vermek gerekirse, güzel miymiş benim kızım? Neden güzel değilmiş? Büyüyünce sen de annen kadar çok güzel olacaksın. Büyütülürken bunlar çok süslü cümleler, çok güzel kelimeler gibi gelir insanın ruhuna ve kulağına. Fakat sen de annen gibi vardır orada. Bir takım benzetmeler yapar anne çocuğu büyütürken. Bana benzeyeceksin, benim gibi olacaksın, benim kadar güzel olacaksın, benim kadar akıllı olacaksın, benim kadar zeki olacaksın gibi. Ya bir takım benzetmeler ve biz bunlara dayatmalar diyoruz aslında. Bir takım dayatmalarla çocuğu büyütüyordur ya da tamamen kendisine hizmet algısıyla, yani büyük bir çocuk vardır, ortanca küçük bir çocuk vardır. Baktığınız zaman bu çocuklar evin küçük işçileridir. Ay anne çok yorgun, perde takamaz. Anne çok hasta, temizlik yapamaz. Anne artık çok yaşlandı, size yemek yapamaz, size bakamaz. Bir takım öz bakım ihtiyaçlarınızı gidermeye başladığınız zaman bunu anlarsınız ve bunu yaparken de aslında aklınıza hiç şu gelmiyordur bir çocuk olarak. Annem beni neden kullansın ki? Ya da ben neden anneme hizmet ediyor olayım ki? Bunlar evin içinde yapılması gereken şeyler. Bunlar var olan durumlar. Tabii ki ben anneme temizlik yapacağım. Tabii ki ben annemin yemeğini yapacağım. Evet, bunlar zaman zaman oluyorsa gerçekten normal şeylerdir. İnsanlar evde beraber yaşarlarken müşterek bir hayat içinde birbirlerine yardım etmelidirler ve bu oldukça önemli bir şeydir. Fakat bunu böyle bir artık etkinliğin dışına çıkartıp bir görev gibi, bir sorumluluk gibi, sen yemek yapmadığın için bugün herkes aç. Babanlar işten gelecekler. Sen yemek yapmadığın için hiçbirimiz yemek yiyemeyeceğiz. Sen temizlik yapmadığın için ev pis. Sen bize bakmadığın için biz bu haldeyiz. Tamamen sorumluluğu çocuğun üzerine atan tarafsa eğer anne, orada narsistik ebeveyne maruz kalıyorsunuz demektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. Babanın manipülasyonlarıyla annenin manipülasyonları farklı olabilir. Çünkü anne bakım veren taraf olduğu için genelde ben öldüğüm zaman ne yaparsınız? Ben ölürsem size ne olacak? Bunlar aslında küçük kaygılar gibi durur ama baktığınız zaman çok da basit kaygılar değildir bunlar. Bunların altında yatan sebepler başkadır. Burada bir işgal vardır aslında. Duyguyu işgal, kalbi, ruhu işgal, zihni işgal vardır. Yani bazı şeyleri yapmakta zorlandığı için kişi mesela evlilik hayatına adapte olmaya çalışırken, eyvah ben bazı işleri eksik bıraktığımda evliliğim bitecek, hayatım bitecek, ben şimdi ne yapacağım? Böyle olduğu için de ne yapıyor? Aslında o narsistik bireye maruz kaldığı için çocuk bunu evlilik hayatına taşıyor. Sonra bir çocuğu oluyor. Bu da kendi çocuğunun hayatını aşılamaya başlıyor ve inanın bizler bunları yaparken aslında hiç farkında da olmuyoruz. Neye maruz kaldığımızın farkında değiliz. Kimlere maruz kaldığımızın farkında değiliz. Biz neden bu mecralardan sık sık kendimizi yırtarcasına eğitim şart diyoruz? Eğitim bu yüzden şart arkadaşlar. Ben bana yaptığınız yorumları, iyi yorumları, çirkin yorumları hepsini tek tek okuyorum. Cevap verebildiklerim var, cevap veremediklerim var. Öyle bir toplum olduk ki artık sanki böyle eğitilmeye başladıkça ya da bazı şeylerin eğitiminden bahsedip öğrenmeye başladıkça düşman kesilmeye başladık birbirimize. Çünkü neden? Bazı şeylerin farkındalığı bir zaman sonra aslında bazı şeyleri öğretmek yerine iten bir güce de sahiptir maalesef. O yüzden bizim için doğru bilgi, yani bilgi de ilaç gibidir. Siz bunu aldığınız zaman nasıl hazmettiğiniz, bu bilgiyi nereye koyduğunuz, bu bilgiyi nerede kullandığınız da çok önemli. Narsistik ebeveynin kim olduğunu, ne olduğunu anladığınızda burada narsistik ebeveyne zarar vermek yerine burada aslında ben bu narsistik ilişkinin içinden nasıl çıkarım? Ben nasıl narsist olmam? Ben bu ilişkiye maruz kaldım. Ben nasıl olmayacağım? Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Cani bir ailenin içinde büyümüşsünüzdür. Sürekli bir takım kötü davranışlara maruz kalmışsınızdır.
İleride siz nasıl bu kötü davranışları başkasına göstermeyeceksiniz? Yani bir şeyi çalmakla büyümüşsünüzdür. Büyüyünce ben nasıl çalmadan yaşayacağımı öğrenmeniz gerekiyor aslında. Bu sebeple anne faktörü bizim için çocuğu büyütürken çok önemli. Neden önemli? Anne bakım veren taraf olduğu için çocuktan bakım bekler anne. Her şey koşulludur burada da. Ve bunu genelde çok büyük olasılıkla anneler histerik bir şekilde yansıtma yapıyorlar. Histeriyle birleşir bir zaman sonra narsistik annenin davranışları. Ya bir patates çuvalı gibi artık kaldırılıp bir kenara konulmuştur. Onun fikirleri çok sorulmuyordur. Çok fazla bir şeyleri beyan etmesi istenmiyordur. Ya da anne gizli bir kral gibidir evin içinde. Aslında çok şey yönetiyordur. Çok şeyden haberdardır. Ama bakıldığı zaman çok pasif duruyordur. Ya hiç onun haberi bile yok dediğiniz şeylerden, her şeyden haberdardır. Aslında bütün hikayenin böyle olmasını o istiyordur. Fakat sizler bunu anlayamıyor olabilirsiniz. Histerik olan davranışlarda da ben hasta oluyorsam sizin yüzünüzden, sık sık hasta olmaları, sık sık sütümü helal etmemler zaten bizim Türk toplumunda oldukça meşhur bir cümledir bu. Bunu yaptın, sana sütümü helal etmeyeceğim. Şunu yaptın, sütümü helal etmeyeceğim. Çocuğu tamamen bir halka içine, bir zincir içine alıp hayır buradan kıpırdayamazsın. Çünkü neden? Benimle aranda koşullu bir bağ var, koşullu bir sevgi var. Ve maalesef bu zinciri koparamayan ebeveynler, bir zaman sonra çok güzel bir animasyon vardır. İzlemenizi de önereceğim size. Anne ile aranızda bir ip vardır. Yani plasentanız kopmamıştır anneyle. Nasıl doğum gerçekleştiğinde bebeği plasentadan ayırıyorlar. Göbek bağını kesiyorlar. Anne ile göbek bağı kesilmemiş çocuklar vardır bu hayatta. Toplumda çoktur bunlar. Erkek ya da kadın hiç fark etmiyor. O göbek bağını koparamadığı için anneyle sürekli borçlu. Sürekli anne için yaşaması gerekiyor ya da sürekli baba için yaşaması gerekiyor ya da şöyle bir algı. Ben hayatımda ne kadar başarılı olursam olayım, çok büyük paralar da kazansam, holdinglerim de olsa, her ne olursa olsun ben aileme maddi ve manevi bakmak zorundayım. Çünkü ben onlara borçluyum. Peki neden borçlusun? Beni dünyaya getirdiler. Seni dünyaya getirirken bu sana sorulmuş bir şey değil. Senin özgür iradenle yapabildiğin bir şey değil senin dünyaya gelmen. Hayır. Çünkü neden? Orada öyle bir büyütme tarzı, öyle bir yansıtma var. Biz seni dünyaya getirdik. Biz sana sen ağlıyordun, biz seni susturduk. Maalesef arkadaşlar, altını çizerek söylüyorum. Çocuğunuz varsa eğer, çocuk ağlarken anne kalkıp çocuğu susturuyorsa, baba kalkıp çocuğu susturuyorsa bu bir emek değil. Bunu özellikle erkeklere söylemek istiyorum. Çünkü erkekler bunu bir emek tarzında algılıyorlar maalesef. Yani ben çocuğun altını bile değiştiriyorum. Değiştireceksiniz. Ben çocuğu susturacaksınız. Siz özel bir şey yapmıyorsunuz. Siz babalık yapıyorsunuz sadece. Bir babanın yapması gereken davranışları yapıyorsunuz. Çocuğun altını değiştirmek, çocuğa banyo yaptırmak, çocuğu susturmak, çocukla oynamak, çocuğun öz bakım ihtiyaçlarını gidermek, sevgi vermek, konuşmasını, yürümesini sağlamak. Bunlar babalık ve anneliktir tırnak içinde. Bunların hiçbir özelliği yok. Siz bunları yaptığınız için mükemmel değilsiniz. Bunlar zaten olması gereken şeyler. O yüzden lütfen ilişkilerde özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Her iki tarafın da aynı anda aynı şekilde emek vermesi gerekiyor. Nasıl bir çocuk dünyaya gelirken iki taraf aynı şekilde emek veriyorsa, bakarken de aynı şekilde emek verilmesi gerekiyor tabii ki. Narsistik anneyi tanıyabileceğiniz özellikler: histerik olması, sizi sürekli işgal etmesi, sürekli sütümü helal etmemler. Bunları gördüğünüz zaman yapmanız gereken şey nedir? Mutlaka bir uzmandan yardım almak. Annenizin kurallarını çiğnemeye çalışmayın. Annenizin değişeceğini düşünmeyin de lütfen. Özellikle söylüyorum. Gel ben seninle bir psikiyatriste gideyim. İkna edebiliyorsanız süper. O yolda devam edebilirsiniz. Ama eğer ikna edemiyorsanız burada ben seni değiştireceğimle yola çıkmayın mümkünse. Beni değiştireceğimle yola çıkın. Çünkü narsistik bir anneye siz maruz kaldınız demektir bu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bundan sonraki videolarda yine yeniden gülümseyerek görüşmek üzere.